Hanımlar beyler, yeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda grafik modları ile alakalı konuşacağız. Yani görsel kaliteyi arttıracak ve Cities Skylines'ın klasik böyle bir dandik grafik ayarlarını daha gerçekçi ve sizin oyun zevkinizi arttıracak şekilde nasıl değiştirebileceksiniz onları anlatacağız. Ve ilk modumuzda başlıyorum. İlk modumuz Lumina adında bir mod. Bunu direkt oyun içerisinden Paradox mod kısmından bulabilirsiniz. Veya Nexus moda girerek de aynı şekilde bu moda sahip olabilirsiniz. Modu indirip kurduktan sonra sağ alt köşede şöyle bir üçgen görsel sizi karşılıyor. Buna tıkladığınız zaman sizin karşınıza şöyle bir görsel çıkıyor. Bu ilk başta şöyle gösterilebilir. Hani şurada direkt başlayabilir. Bunu Enable Lumina Volume yaptığınız zaman, şu tiki kaldırdığınız zaman şöyle bir değişkenlik oluyor, görüyorsunuz. Bunu basılı tutuyorsunuz ya da isterseniz tutmayın, fark etmez, nasıl isterseniz. Buradan ondan sonra ayar yapmaya başlıyorsunuz. Burada Cube Map dediğimiz o bulutlarla ve görsellerle alakalı, ben de şu an Cube Map kullanmıyorum ama Paradox modda bulabilirsiniz. Burada tonunu ayarlayabiliyorsunuz. Mesela ben ACE'de kullanıyormuşum ama Natural yapabilirsiniz, Custom yapabilirsiniz, kendiniz External yapabilirsiniz. Custom'da da burada şöyle oynamalar yaparak kendinize uygun şeyleri buradan seçebilirsiniz. Bununla oynama yapabilirsiniz. Ben bunları kullanmıyorum. Ben bunları direkt olarak ACE'de kullanıyorum. Şöyle. Bu tarafta ise asıl önemli olan burası. Burada kontrast ayarlıyorsunuz, işte gölgelendirmeyi vesaire ayarlıyorsunuz. Şurada mesela ilk sırada bunu aldığım zaman hemen farkı anlayacaksınız. Bende kaçtaymış? 1.29'da. Bunu oynadığınız zaman aydınlığı ayarlıyorsunuz, gördüğünüz gibi, istediğiniz gibi. Şurada 1.29'da bir daha inşallah alırım. Evet. Burada kontrast var. Kontrastı zaten biliyorsunuz. Buradaki detay önemli oluyor. Bu kaçta aldım hiç hatırlamıyorum lan. Kaçtaydı bu kontrast? Neyse, şöyle kalsın. Burada bunlarla oynaya istediğiniz şekilde, bak şöyle highlight'ı kapattım açtım, değişimi görüyorsunuz. Midtone'u açtım kapattım, değişimi görüyorsunuz. Shadow keza öyle. Tint'i açıp kapatıyorsunuz. Bunların hepsi ufak tefek, yani çok ufak. Bak burada saturation'ı açıp kapadığımda neler oluyor. Burada ufak tefek değişikliklerle çok güzel bir hale getirebilirsiniz kendi açınızdan görselleri. Lumina bu işe yarıyor. İlk modumuzda bu şekilde anlatmış olduk. En önemli modlardan biri bu arada. En çok kullanılan görsel efekt modlarından bir tanesi. Onun dışında ikinci modumuza geçelim hemen. İkinci modumuzun adı Recolor. Görselde de gördüğünüz üzere Recolor modu etraftaki evleri vesaire boyamamıza yarıyor. Nasılmış, hemen şöyle bir tane evime geleyim. Şuradan şu beyaza gelelim mesela. Şu beyaza tıkladığınız zaman şurada 3 tane renk paleti görüyorsunuz. Burada bunu seçtim. Bunu biraz daha mesela koyu yapmak istiyorum desem. Şöyle bak, açtım. Çok fazla sırıtmasın diye. Şöyle biraz daha rengini koyulaştırdım. Keza böyle çok abes gözüken bir şey var mı ona bakalım. Şurada çok beyaz bir şey varmış. Bunu mesela nasıl yapalım? Şöyle tonunu arttırabiliyorum. Burada daha çok böyle bir kahverengimsi bir şey yapabilirsek, ya da şöyle bir tonunu değiştirdim. Hani beyazdan biraz daha böyle bir koyu tonu aldım ki çok fazla parlamasın. Bu tarz değişiklikler yapabilirsiniz. Aynı zamanda kopyala yapıştır da yapılıyor burada. Hani bir rengi alıp mesela şöyle bir güzel bir renk bulalım. Şu renk mesela güzel diye. Bunu kopyaladığınız zaman şuna yapıştır yapıyorsunuz. Buna yapıştır yapıyorsunuz. Buna yapıştır yapıyorsunuz. Böyle renk paletini aynı şekilde oluşturabiliyorsunuz. Yani aynı renkte evler oluşturmak istiyorsanız bunu kullanabilirsiniz. Veya tam tersi rengarenk yapmak istiyorsunuzdur evleri. Böyle bir canlı bir şehir yapmak istiyorsunuzdur. Keza yine aynı şekilde bu modu kullanabilirsiniz. Basit anlatacağım. Zaten modu indirdikten sonra detaylı siz kurcalayabilirsiniz. Onun dışında bir başka modumuz Camera Field. Burada ekranda da gördüğünüz üzere şöyle hemen size göstereceğim. Options'a geliyorsunuz. Camera Field of View yaptığınız zaman burada gördüğünüz gibi kameranın, bu da oyunu patlatmayalım da, kameranın ne kadar geniş açılı olduğunu buradan ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Ben bunu genelde şöyle 27 civarlarında kullanıyorum. Zaten şöyle bir bakın, şöyle bir görselimiz oluyor. Bu arada görsel gerçekten çok da tatlı gözüküyor. Bunu buradan ayarlayabiliyorsunuz. Bu gayet güzel bir mod oluyor. Fotoğraf çekerken özellikle bunu çok güzel ayarlayabilirsiniz. Onun dışında bir diğer modumuz yine direkt olarak görsele etki eden Map Texture Replacer var. Burada indirdiğiniz zaman bu modu şöyle, burada bir tane sol üstte bunun ikonu çıkıyor. Burada gördüğünüz gibi şöyle koyuyorum. Benim base pack'im Vivid City'smiş. Şim'in görüntüsü de Seaside Serenity adında bir map texture'mış. Bunu direkt olarak map texture olarak yazarsanız Paradox moda çok rahat bir şekilde bulabilirsiniz. Burada cliff'lerim de neymiş? Home of Chameleon'muş. Burada cliff'i göstereyimse bunları tek tek göstereceğim bu arada. Şöyle bir bakalım. Cliff burada. Dağ yamacı biliyorsunuz ki cliff. Burada görsel olarak şu tarafa geçersem daha rahat göreceksiniz. Şöyle güzel bir görseli var bu cliff'in. Çimleri de Seaside Serenity adındaki çimlerdi bundan. Bu da çimler. Aynı zamanda bunu da şöyle bir ayarlama yapabiliyorsunuz.
Fartailing dediğiniz zaman hop bunları abes bir şekilde daraltıp abes bir şekilde genişletebiliyorsunuz. Ben bunu kaçta kullanıyordum? Şöyle ayarlayalım. Çok geniş ve çok dar olmayacak şekilde. Kaçta kullandığımı unuttum. Neyse 82'de kalsın, ben olmadı bunu düzeltirim. Bu tarz düzenlemeler yapabiliyorsunuz. Bu da o açıdan güzel. Ama bunu kullanmak için ilk önce Map Texture Replacer'ı indiriyorsunuz. Ondan sonra Seaside ve Vivid tarzı harita görsellerini indiriyorsunuz. Bu direkt olarak Map Texture'ın içine giriyor modu koyduğunuz zaman. Bunun içinden şöyle Base Pack gördüğünüz gibi bir sürü var. Bunların hepsini değiştire değiştire kullanabiliyorsunuz. Canınız ne isterse onu kullanın. Bu da böyle bir mod. Bir diğer modumuz ise Time and Weather Anarchy. Burada tabii ki isminden de anlaşılacağı üzere zamanı ve havayı değiştirebiliyorsunuz. Şöyle hemen bunu da göstereyim. Ben bunu F3'e almıştım. O yüzden F3'e bastığımda bana direkt olarak sağ tarafta bunu çıkartıyor. Burada 8.45'miş şu an bizim günümüz. Şöyle bunu istediğim zaman şöyle oyunu bir açarsam göreceksiniz. Şöyle istediğiniz şekilde istediğiniz güneşi yapabiliyorsunuz. Bunu tekrardan şöyle bir kaçtaydı lan, 8.45 mi? Neyse bu da 101'de. Bunu da bu şekilde değiştirebiliyorsunuz. Lumina'da da yapabiliyorsunuz bunu ama olsun. Burada direkt olarak elinizin altında her şeyi değiştirebiliyorsunuz burada. Şöyle bu 105'te kalsın. Burada direkt olarak mesela custom temperature yaparak sol alta bakarsanız eksi 50'ye getirdim, artı 50'ye getirdim. Sıcaklığı değiştirebiliyorsunuz. Ben 19 derecede, şöyle 20 derecede galiba ama kullanayım. Burada direkt olarak hop bastığınızda yağmur yağdırmaya başlıyor. Her türlü efekti o an canınız ne istiyorsa şehrinizi o şekilde kullanabilirsiniz. Ben kullanmıyorum açıkçası. Yağmur falan da sevmiyorum görsel olarak. Çok can sıkıyor ve FPS düşürüyor bazı noktalarda. Bir de bulut ayarlayabiliyorsunuz. Şöyle bulutları arttırayım. Gördüğünüz gibi yukarıda şu an bulutlarımız var. Şöyle bulutları azaltıp arttırabiliyorsunuz. Şu an tamamen bulutla çevreledim. Ama şu an ben böyle kullanıyorum. Çünkü aynı şekilde bulutlarda FPS yiyebiliyor. Sadece bulutları görmem gereken bir fotoğraf çekersem, bir SS screenshot alırsam o zaman bulutları koyarım. Bir de burada Aurora çıkartabiliyorsunuz. Şöyle Time of Day'i akşama alayım. Bak akşam da çok güzel gözüküyor gördüğünüz gibi. Hoppa, kuzey ışıklarını burada bütün şehrimize gösterebiliyoruz. Bu da aynı zamanda böyle bir fotoğraf çekmek isterseniz, güzel bir screenshot almak isterseniz çok mantıklı bir seçenek oluyor. Şöyle ben bunu yine 8.45 tarzı civarı geri alıyorum. Şöyle yapalım. Evet, bu modumuzda bu kadar. Çok ekstrem bir mod değil ama kullanışlı bir mod. Bir diğer moda geliyorum. Roadway Remover. Bu modu tamamen görselde görüyorsunuz. Bunu anlatmaya gerek yok. Oyunun has halinde böyle yolun ortasında garip bir koyu renkli bir çizgi var. Aslında arabaların geçtiği yeri temsil ediyor ama çok yapmacık duruyor. Onu ortadan kaldırıp daha pürüzsüz ve gerçekçi bir görüntüye sahip olabilirsiniz. Zaten bir sonraki videoda çekmiş de olabilirim, çekmemiş de olabilirim bilmiyorum ama kesinlikle çekeceğim. Detay olarak ekleyebileceğiniz şeyler, böyle yolların daha pis görünmesi, kırık görünmesi, ıslak görünmesi, bunlarla ilgili bir sürü mod olacak. Bunları da ulaşabilirsiniz bir sonraki videoda. Bir sonraki modumuz Water Visual Tweaks. Burada görselini değiştirebiliyorsunuz buradaki suların. Şimdi mesela bizde biraz koyu bir renk var. Ama bunu istiyorsanız da açabiliyorsunuz. Şöyle Options'a giriyorsunuz. Neredeymiş bakalım. Burada istediğiniz gibi her şeyini değiştirebiliyorsunuz. Bunlarla oynayabilirsiniz. Çok oynamak istemiyorum ama burada istediğiniz gibi oynama yaparak şöyle bak mesela mavi tonunu arttırdım. Böyle bir sanki pilot kalem, tükenmez kalem kaçmış gibi içine. Bunların hepsiyle istediğiniz gibi şöyle kapattım mesela, iyice yaptım. Bunu birazdan değiştirmesi lazım. Umarım değiştirir. Bu arada bozulmasın lan bu oyun. Yanlış şey yapmış. Burada Blue'yu mesela kapattım tamamen. Daha böyle koyu karanlık bir ton oldu. Bununla istediğiniz gibi oynayabilirsiniz. İğrenç bir görüntü verebilirsiniz. Güzel bir görüntü verebilirsiniz. Çok açık böyle Maldivler gibi bir mavi verebilirsiniz. Şöyle mesela açtık. Biraz açayım mesela maviye doğru. Şöyle biraz daha mavimsi bir görüntü. Ama mesela çok mavi bu da. Böyle bir kötü bir şey oluyor çok oynarsanız. Bunun böyle ince ayarını YouTube'da veya herhangi bir yerde rahatlıkla bulursunuz arkadaşlar. Ben şu an bu şekilde kullanıyorum. Ama ileriki zamanlarda tabii ben de öğreneceğim. Ben de bu modu ilk defa indiriyorum bu arada. Böyle bir Maldivler mavisi yakışabilir bizim şehrimize. Çünkü büyük bir görselimiz var burada. Su görseli var. Ama burası bataklık olduğu için Maldiv tarzı bir mavi olması saçma olurdu. O yüzden onu şu anlık yap. Bir sonraki modumuz arabaların varyasyonlarını değiştirebildiğiniz bir mod. Biliyorsunuz yine aynı şekilde oyunun has sürümünde böyle garip rengarenk takılan arabalar var. İnsanlar ondan çok mutsuz. Ben de mutsuzum. Böyle garip renkler oluyor. O yüzden tekrar Options'a giriyorsunuz modu indirdikten sonra ve burada
Vehicle Variation Pack'e giriyorsunuz. Burada Realistic Global var şu anda. Ama bunu Alman arabalarına, Japon arabalarına, işte Kanada'ya vesaire geçirebiliyorsunuz. Zaten ekranda da, gerçi ekranda screenshot'ta çok fazla anlaşılmıyor ama bunu Realistic Global yaptığınız zaman o garip renk tonlarını sıfırlıyor. Yani daha koyu renk, genelde herkesin dünya üzerinde gördüğünüz beyazlar, griler, siyahlar, tek tük işte sarı, turuncu, kırmızı bu tarz şeyleri çeviriyor ve bence daha gerçekçi bir görüntü oluşmasına sebep oluyor. Şöyle burada örnek verecek olursak, gerçi bunu değiştirdim ben, örnek veremeyiz. Bak şurada mesela aslında bir nebze görebiliyorsunuz. Yani her renk var aslında. Mavi de var, yeşil de var, kırmızı da var ama genel olarak çoğunluğu siyah, gri ve beyazdan oluşuyor. Daha yani normalde çok fazla rengarenk araba görmüyorsunuz doğal olarak ya da göz alışkanlığı olduğu için hiçbir şekilde hissetmiyorsunuz. Ama bu oyun, bu mod onu değiştiriyor tamamen. Modlarımız bunlardı görsel olarak. Bunları istediğiniz gibi kafanıza göre ayarlayabilirsiniz ve aynı bu şekilde bir görüntüye sahip olabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü neden olmasın? Çünkü oyunun ham hali çok kötü. Berbat. Ona yapacak bir şey yok. O yüzden şimdiden size iyi oyunlar diliyorum. Direkt olarak Nexus moddan veya Paradox modun içerisinden modlara sahip olabilirsiniz. Hepsi var. Hepsi aktif durumda. Zaten oyun güncelleme aldıkça modlarda güncelleme alıyor. Sizleri seviyorum. Abone olursanız, yorum atarsanız, beğenirseniz ve destek olmak için katıl üyesi olursanız çok sevinirim. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.